Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Kriptoda bir ekosistem oluşturup istikrarlı değer üretebilecek potansiyele sahip olan en önemli yapı blok zincir projeleridir. Bugüne kadar ondan fazla blok zincir projesi inceledik arkadaşlar. O yüzden hem kıyaslama yapabilmek hem de yatırımcı olarak doğru perspektiften bakabilmek adına bu konuda kendimizi ciddi manada geliştirdik. Bugün sizlerle Kozmos ekosisteminde yer alan, bugüne kadar toplamda milyonlarca dolarlık airdrop yapmış, yüksek staking ödülleri ve hala sayısız fırsat barındıran akıllı kontrat platformu Juno Network'i inceleyeceğiz. Umarım herkes için faydalı bir video olur. Hazırsanız başlayalım. Detaylı incelemeye geçmeden önce geçtiğimiz günlerde kriptoda çok enteresan olaylar oldu. Luna'nın yok oluşuna canlı canlı şahitlik ettik arkadaşlar. Şimdi toparlamak için airdroplar ya da alternatifler oluşturmaya çalışıyorlar ama bunun kaş yapayım derken göz çıkarmaktan hiçbir farkı yok. Artık hepimiz biliyoruz ki kriptoda her şey mümkün. O yüzden buradan kayıplar yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim arkadaşlar. Bu öngörülmesi çok zor bir olaydı ve iş işten geçtikten sonra kendimizi suçlamak yerine daha ufak miktarlarla yavaş yavaş bu işleri öğrenmenin motivasyonuna sarılmak uzun vadede hepimiz için daha iyi olacaktır. Hal böyleyken Luna'nın içindeki pek çok akıllı kontrat projesi tabiri caizse yersiz yurtsuz kaldı. Bunların bir an önce kendilerine yer bulup çalışmaya devam etmesi gerekiyor değil mi? Zor olsa da Terra belki küçük bir kısmını kalıcı olmalarına ikna edebilir ama Juno'yu sosyal medyadan takip edecek olursanız arayış içinde olanların çoğu topluluk oylaması başlattılar ve bunların genelinde en yüksek oyu Kozmos ekosistemindeki akıllı kontrat platformu olan Juno alıyor. Hatta şimdiden Loop Finance, Kado, Leap Wallet gibi birkaç proje Juno'ya geçeceklerini veya geçtiklerini duyurdular. Bu da ekosistem oluşturmaya çalışan bir proje için büyük bir avantaj. Dileyenler Juno'nun sosyal medya hesaplarından süreci takip edebilirler. Linkleri açıklamalarda mevcut. Bu videoda bahsedeceğimiz kavramların ne olduklarını ve Kozmos ekosistemini daha detaylı merak edenler sağ üstte çıkan karta tıklayıp Kozmos'la ilgili yaptığımız inceleme videosunu izleyerek bilgi sahibi olabilirler. 2021'in başlarında bir grup geliştirici Kozmos ekosistemini doğal haliyle bırakmak, güvenliği ve hızı etki altına alacak bir zararı ortam oluşturmamak için akıllı kontrat özelliklerini yükleyebilecekleri Kozmos'a kardeş bir hub oluşturmaya karar veriyorlar. Bu rolü de Juno takımı üstleniyor. Bu çok önemli arkadaşlar çünkü Juno akıllı kontratları Kozmos üzerinden alacak, Kozmos böylece hız, güvenlik ve tarafsızlık gibi sorunları çözmüş olacak. Ayrıca Juno Kozmos'un güvenliğinden faydalanıyor, bu da onu rakiplerinden çok daha avantajlı bir hale getiriyor. Kozmos ekosistemindeki geliştiriciler yani kendilerine koydukları isimle kozmonotlar atomda akıllı kontrat özelliği bulunmadığı için o eksikliği tamamen ekosistemin kendi özelliklerini kullanarak Juno ile kapatmak istemişler. Önemli bir başka noktayı konuşacak olursak o da uyumluluk. Uyumluluk denince pek çok kişi bu konuyu ya yanlış tanımlıyor ya da yanlış anlıyor. Burada bahsedilen Juno'nun Avalanche ya da Solana gibi diğer blok zincirlerle olan uyumu değil. Evet, bunlar arasında köprü teknolojileri kullanılarak iletişim sağlanabilir ama akıllı kontratlar %100 uyumlu ve sorunsuz çalışacak diye bir kural yok. Uyumluluk olsa köprülere gerek kalmazdı zaten. Burada Kozmos ekosistemindeki aynı teknolojileri ve aynı yazılımları kullanan blok zincir platformlarıyla olan uyumluluk kastediliyor. Kozmos sunduğu teknoloji sayesinde bünyesinden çıkmış blok zincir projeleriyle adı üstünde gerçekten bir evren gibi. Ve uyumluluk Kozmos'un merkezinde yer alıyor. Yani anlayacağınız adamların sloganı boşuna blok zincirlerinin interneti değil. Uyumluluk içeren projelerin geleceği kriptoda çok fazla önem taşıyor arkadaşlar. Juno uyumluluğu sayesinde bütün bu blok zincir platformlarıyla etkileşim içerisine girecek. Bu noktada Kozmo kullanması da epey önemli. Bir de blok zincir platformlarının sahip olduğu daha çok değerlenme potansiyellerinden dolayı piyasadaki kıymetini ve önemini düşünürsek yatırımcı kitlesi potansiyelini siz hesap edin. Projeyi anlamak adına bir girizgah yaptık. Şimdi tanımlayacak olursak Juno, Kozmos SDK yani yazılım geliştirme kiti kullanılarak oluşturulan ve Kozmos ekosistemi için zincirler arası akıllı sözleşme olarak hizmet veren merkeziyetsiz, açık kaynaklı ve tam uyumlu katman bir blok zinciridir. Tekrardan söyleyelim. Burada yazılan akıllı sözleşmeler Kozmos ekosistemindeki bütün zincirlerde çalışabilir. Bu da gelecekte Kozmos ekosisteminin genişliği ve fırsatlı olması adına büyük bir gösterge. Juno ayrıca geliştiricilerin Kozmo kullanarak sözleşmeleri
sözleşmeleri daha kolay yazmasına ve dağıtmasına olanak tanıyor. CosmoWasm da zaten bunu sağlayan bir araç. Yani akıllı kontratlar bunun sayesinde yapılıyor. Bu sayede hem hızlı hem de güvenli bir şekilde akıllı sözleşmeler dağıtılabiliyor. Juno CosmoWasm'ın sunucusu olarak geliyor ve onun tüm faydalı yönlerini alıyor. Juno'nun kullandığı teknoloji DeFi'dan Metaverse'e, NFT'lerden gizlilik protokollerine kadar birçok alanda çalıştırılabiliyor. Burada kullanılan en önemli yapılardan birisi de IBC. Bu sayede Juno bağımsız bir şekilde Cosmos üzerindeki bütün zincirlerde çalışarak akıllı sözleşmelerin çoklu olarak kullanılmasını sağlıyor. Gelelim Juno'nun kullanıcılar için sağladığı özelliklere. Birincisi hız arkadaşlar. Başta izlemenizi tavsiye ettiğimiz videomuzda Cosmos ekosisteminin en önemli özelliklerinden biri olarak Tendermint teknolojisini söylemiştik. Hem hızlı sözleşmeler geliştirilmesinin hem de kullanıcıların platformları hızlı bir şekilde deneyimlemesinin önünü açıyor. Böylelikle sözleşmeler çok zincirli bir şekilde kullanılabiliyor. Geliştiriciler de Cosmos SDK kullanarak daha güvenli ve hızlı bir şekilde uygulamalar geliştirebiliyorlar. Ayrıca blok süresi yaklaşık 6 saniye ve yaklaşık 10.000 TPS işlem gücünde. İkinci önde gelen özelliği ise ücretler. Birçok blok zincir projesi Ethereum'dan hızlı ve ucuz olduğu iddiasıyla ortaya çıkıyor. Buna karşılık Juno ise tüm bu projelerden 35.000 kat daha ucuz olduğunu iddia ediyor. Eğer bir gün blok zincir teknolojisinin günlük hayatta kullanılabilmesini istiyorsak şüphesiz hız kadar ücretler konusu da önemli. Juno için en önemli özellik birlikte çalışabilirlik. Cosmos ağında bulunan tüm projelerle birlikte uyumlu bir şekilde çalışabilecek. Bu hem Juno'nun hem de Cosmos ağının büyümesinde bir hayli önemli. Juno'nun temelde ne yaptığını biliyoruz. Ancak bunu geliştiriciler için kolay bir hale getirmesi Juno'nun tercih edilmesi adına çok önemli. Birçok programlama dilinde yazılan akıllı sözleşmeleri kabul ederek CosmoWasm sayesinde ortak bir dile çevirecekler. Bu sayede kendi bildikleri dillerde kodlayıp daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde uygulamaları dağıtabilecekler. Şimdi Juno'nun takımına hızlıca bir göz atalım. Juno'nun CEO pozisyonunda kimse yok. Juno'nun CTO pozisyonunda da kimse yok. Yani genel olarak Juno'nun herhangi bir pozisyonda kimse yok arkadaşlar. Bu ekosistemde işler bizim alıştığımızın çok dışında ilerliyor arkadaşlar. Juno'ya sıcak bakmamızın en önemli nedenlerinden biri de bu. Tamamen topluluk odaklı oluşu. Hatta birazdan jeton ekonomisine geçeceğiz. Orada da böyle olduklarını göreceksiniz. Aslında baktığımızda gerçek merkeziyetsizlik için blok zincirlerin ihtiyacı olan tam da bu. Bugün en merkeziyetsiz, topluluğu çok güçlü dediğimiz projede bile işin başındaki isim çıkıp ya kardeşim ben elimdeki coinleri satıyorum dediğinde ya da projeden ayrıldığında fiyatla alakalı nasıl olaylar yaşanabileceğini görüyoruz. Ama burada böyle bir durumun yaşanması söz konusu bile değil. Çünkü ortaya çıkıp istifa edecek, elindeki coinleri satacak bir CEO yok. Juno'nun takım üyeleri yerine kurucuları ve topluluk odaklı çalışan geliştiricileri var. Bunların kimler olduklarını sitelerinden rahatlıkla görebilirsiniz. Kurucuların bulunduğu Core 1 grubu da yine web sitelerinde mevcut. Juno ekosisteminde 50'den fazla proje var. Bunun yanında pek çok proje de yapım aşamasında. Ek olarak Luna'dan geçecek projelerden de bahsettik. Hatta Juno bunun için bir teşvik fonu ayırmış. Bu yüzden Juno ekosisteminin genişlemesi adına beklentimiz çok yüksek. Geldik jeton ekonomisine. Belki de çoğu insan fark etmiyor ama bizim Kripto Türkiye olarak hem önemli bulduğumuz hem de hayran kaldığımız nokta Juno'nun topluluk odaklı olması. Örneğin Luna'da ya da Avalanche'da kilitler açılırken insanlar fiyatlar ne kadar düşecek diye derin endişelere kapıldılar ki haklılar. Ama topluluk odaklı projeler yatırımcıya pay ayırmadığı için hem satış baskısı hem de kilit süresi yok. Süreç kendiliğinden olgunlaşıyor. Böylece küçük yatırımcıların da önü açılmış oluyor. Bu yüzden projelerde ticari önceliğin olmayışı sürdürülebilir olması adına çok önemli. Juno incelemeyi yaptığımız günlerde $4.95, piyasa değeri ise $256 milyon seviyelerinde. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan $45'ın %89 daha altında bulunuyor. Piyasa şartlarında Bitcoin ile birlikte her şeyin düştüğünü göz önünde bulundurmakta fayda var. Yani sadece Juno'ya bağlı bir düşüş değil bu arkadaşlar. Cosmos ekosistemini yakından takip edenler orada nasıl bir jeton ekonomisi yapıldığını gayet iyi bileceklerdir. Juno'nun özel tur, halka açık satış ya da tohum turu gibi satışları yok. Hiçbir kuruma ya da kuruluşa ucuza verilmiş bir jeton da yok. Burada tüm jetonlar airdrop olarak topluluktaki insanlara dağıtılıyor. Elinde atom tutanlar airdrop'tan faydalandılar ama burada yine dikkatimizi çeken bir durum var. 50.000'den daha fazla atom tutan kişilere yüksek miktarlarda airdrop atılmadı. Burada da önlemek istedikleri şey balinaların güçlenmesi. Geçmişte balina kaynaklı bir FUD oluşmuştu ama başarılı bir şekilde toparlandı. Araya şunu da sıkıştıralım. Yapılan bir oylama sonucu topluluğun kararı
kararıyla 3.1 milyon Juno bulunduran bir balinanın elindeki Juno adeti 50.000 adete düşürüldü. Topluluğun balinalara karşı ne kadar hassas olduğunu buradan görebiliyoruz. Evet, bu büyük bir satış baskısını önler ama bunun ne kadar etik olduğuna dair takdiri size bırakıyoruz. Dağılıma devam ettiğimizde başlangıçta atom stake eden yaklaşık 46.000 kişiye Juno'lar dağıtılmış oldu. Takım için %2.7 gibi bir oran ayrılmış ve tam 12 yıl kilitli kalacak. Evet, tam 12 yıl. Bunun anlamı bizce ekibin 12 yıl sonra da Juno'yu blok zincir ekosisteminde yer alan bir proje olarak hayal etmelerinden kaynaklanıyor. Takım derken burada kurucuları ve bazı geliştiricileri kastediyoruz tabii, yanlış anlaşılmasın. Topluluk için %30 ayrılmış. Bu muazzam bir oran arkadaşlar. Topluluk bir kripto projesi için her şeydir. Ve burada da topluluğa verdikleri önemi ayrılan paydan görebiliyoruz. Aynı şekilde çekirdek geliştiriciler için ayrılan pay da 12 yıllık bir vesting sürecinden geçecek. Bülent Hoca'ya göre bir yatırımcı gözüyle bakılınca tatmin edici bir tablo var. Ve uzun vadeli bir yatırım için herhangi bir engel göze çarpmıyor. Enflasyon oranlarına değinecek olursak birinci yıl %40, ikinci yıl %20, üçüncü yıl %10 sabit enflasyon olacak. Enflasyon 3. yıl %10'a ulaştığında da her yıl %1 oranında azalacak ve 2033 yılında Juno deflasyonist olacak. Ağ içindeki tüm işlemler için Juno'ya ihtiyaç duyulduğundan jetona olan talep giderek artacaktır. Ayrıca jeton basımı olmayacak. Sonuç olarak protokolün teşvik yapısı, airdrop alma fırsatı, güçlü bir satın alma baskısı yaratacaktır arkadaşlar. Stake ödüllerinde APR kendi sitesinde farklı, Kepler'de farklı görünüyor. Biz Kepler cüzdanı referans olarak bu oranı yazıyoruz arkadaşlar. Juno için %107'lik bir APR var. Ancak enflasyon oranını göz önüne alarak stake yapmakta fayda var. Stake sürecinde ödüller diğer platformlara nazaran daha fazla olduğundan dolaşımdaki coin miktarı artıyor. Bu da projenin enflasyon seviyesinin artmasına sebep oluyor. Yaklaşık 31 milyon Juno ise stake ediliyor. Stake yapmaya başlayarak sisteme ne kadar erken dahil olunursa fırsatlarından yararlanılabilecek projelerin sayısı da aynı oranda artacaktır. Şunu da belirtelim, önümüzdeki yıllarda ödül oranları düşecek ve bu durumda enflasyon azalacağı için fiyat değerine pozitif anlamda bir etki olacaktır. Ayrıca ekranda gördüğümüz borsalardan Juno alımı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. En fazla likidite ise Osmosis borsasında buluyoruz. Validatörlere yani doğrulayıcılara baktığımızda Juno'nun şu anda 125 doğrulayıcısı var. Kademeli bir şekilde arttırıp en son 300 doğrulayıcıda sabitlemek istiyorlar. Bunun da performansı ne kadar etkileyeceğini zaman gösterecek. Sosyal medyaya baktığımızda Juno'nun Telegram'da yaklaşık 11.000, Twitter'da ise 72.000 takipçisi var. Yeterince aktif bir Telegram grubuna sahipler. Twitter'da ise son tweetleri genelde bünyelerine yeni dahil olan projelerle ilgili. Lunar Crash verilerine baktığımızda az önce bahsettiğimiz projelerle alakalı duyurularla ve yeniliklerle paralel olarak sosyal medya etkinliklerinde kısa süreli artışlar yaşandığını görüyoruz. Artılar kısmında ilk olarak vesting süreleri çok iyi. Ekibe ayrılan pay projeye güvendikleri ve kalıcı olduklarını bize gösteriyor. Blok zinciri platformları kripto piyasasında aslan payını alan yapılardır ve doğası gereği diğer birçok altcoin'den fazla büyüme vaat ediyorlar. Kozmos ekosisteminin popülerliği, yol haritası ve Juno'nun şu anki piyasa değerinin çok düşük olmasından dolayı gidecek daha çok yolu olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir özel satış olmamış, kapital firmalara ucuza jeton kaptırılmamış, merkeziyetsiz bir şekilde ilerlemek için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymuşlar. Borsalardan bile validatör ve delege kabul etmiyorlar. Yani projeyi bir şirket kimliğinden arındırıp topluluk odaklı bir hale getirmişler. Kripto projelerinin her biri için şirket tanımlaması yapanların sanırım bir daha düşünmesi gerekiyor. Kalıcı olmayan dönemsel bir artı da Luna'dan çıkanların Juno'ya gelişi ekosistem genişlemesi adına bir fırsat olabilir. Akıllı sözleşmeleri birlikte çalışır kılarak Kozmos ağının geleceğinde çok önemli bir rol oynayacakları kesin. Cosmos sayesinde geliştiriciler birçok dilde geliştirme yapıp rahatlıkla uygulama geliştirebilecekler. Bunun oldukça önemli olduğunu da eklemek gerekir. Şayet bir blok zincir platformunda kimse proje geliştirmiyorsa dünyanın en iyisi de olsa bir anlamı yok. Stake sonlandırıldıktan sonra 28 günlük çok uzun bir onboarding periyodu var arkadaşlar. Bu da hızlı gerçekleşecek satış baskısının önüne geçebilir. Tabii ödülü direkt elde etmek isteyen insanlar için hoş karşılanmayabilir. Bunun artı mı eksi mi olduğuna siz karar verin. Tüm bu artıları toplu olarak değerlendirirsek jeton ekonomisi Juno'yu benzersiz kılan özelliklerden birisi. Hiçbir satış yapmadan tamamen topluluk odaklı bir gelişim gösteriyorlar. Bunun yanında geliştiricileri düşünmeleri ve onlar için bir ödül sistemi oluşturmuş olmaları da yine topluluk adına epey önemli bir durum. Şimdi eksilere geçelim. Her ne kadar TPS yüksek olsa da yeni dönem rakipleriyle kıyaslandığında
kağıt üzerinde çok düşük kalıyor. Birçok kişide yüksek TPS varsa proje kalitelidir diye bir algı var. Bilinçli ve teknolojiden anlayan yatırımcı için bu bir sorun değil. Bugün baktığımızda Visa 1700, Avalanche 4500 TPS'e sahip. Kıyaslayınca kulağa nispeten düşük gelse de bu bir problem değil. Ama özellikle giriş seviyesi, tecrübesi az olan yatırımcılar en yüksek rakama sahip olanın en iyisi olduğunu düşündüğünden bu oranlar yeni yatırımcıları heyecanlandırmayabilir. İşlem sonlandırma süresi 6 saniye. Yine piyasadaki eski rakiplerine oranla kısa bir süre olsa da şu an 1 ila 3 saniye arası işlem sonlandırma süresi olan çok dişli rakipleri var. Aktif validatör sayısı sadece 125. Bülent Hoca bunu oldukça düşük buluyor. Evet, Kozmos'un kendine özgü bazı güvenlik ve merkeziyetsizliği artıran teknolojik yönleri olabilir. Ama her ne olursa olsun bu piyasada ne kadar çok, ne kadar validatör o kadar çok merkeziyetsizlik anlamına geliyor. İstisnalar olabilir ama genel kanaat bu. Bu oranı yükseltmeleri durumunda performansı olumsuz etkilenebilir. Düşük validatör sayısında da merkeziyetsizlik tarafında sorgulamalar başlar. Maksimum 300 validatöre ulaştığındaysa işlem hızlarının ne olacağı henüz belli değil. Mesela belki Binance Smart Chain ile kıyaslayanlar olacaktır ancak Binance Smart Chain'in merkeziyetsizlik derdi yok ki. Zaten bunun için mümkün olduğunca maksimum seviyede validatör sayısına ulaşmaları gerekiyor. Birinci katman projelerinde hype çok önemli. Juno'nun üzerindeki ilgi son günlerde muadillerinden biraz daha azalmış durumda. Kısa vadede sosyal medya metrikleri de olumsuz. Ama bugünün verileri. Gelecek neyi gösterir tabii ki bilemeyiz. Yaklaşık bir ay önce sahte bir akıllı sözleşme sonucunda ağ çevrim dışı oldu. Burada iki sorun var. Birincisi güvenlik, ikincisi de güvenlik zaafı sonucu platformun çevrim dışı olması. Blok zincir platformlarının çevrim dışı olması hiç hayra alamet değil. Örneğin Ethereum şimdiye kadar hiç çevrim dışı olmamıştı. Ekibin gerçekten dikkat etmesi ve tekrarlanmasına müsaade etmemeleri gereken bir durum. Proje hacim olarak büyük borsalarda yer almıyor. Bu da daha az yatırımcıya ulaşmasına sebep oluyor ve aynı zamanda bu da fiyatın hak ettiği yerin altında kalmasına yol açıyor. Büyük borsalara çıktığında fiyatı bu seviyelerde kalmayacaktır. Juno Kozmos ağının geleceği açısından şüphesiz çok önemli bir proje. Yaptığı yenilikler ve kullandığı sistemler alışık olduğumuz kripto projelerinden oldukça farklı. İçerdiği stake ve airdrop avantajlarıyla da kendini bir hayli öne çıkarıyor. Aslında Juno yapılan yatırımla birlikte stake ve airdrop fırsatlarını da ekleyince bir taşla 3 kuş vurabilme imkanı sunan bir proje. Tabii ki her projede olduğu gibi Juno'nun da gelecekte neleri başarabileceğini zaman gösterecek. Önümüzdeki günlerde Kozmos ekosistemindeki diğer projeleri de inceleyeceğimizden Kripto Türkiye olarak buradaki projelere canlı canlı yatırım yaptığımız, nereden alınır, nereye atılır, cüzdana nasıl çekilir gibi şeyleri de göstereceğimiz bir video hazırlayacağız arkadaşlar. Bu sayede sadece teoride değil, pratikte de ekosistemin kullanımını göstereceğiz. O yüzden bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Son olarak buradan projeye danışmanlık yapıp yorumlarıyla içeriği beslemesinden ötürü Bülent hocama teşekkür ediyorum. Ayrıca Kriptopedia'nın içeriklerinden de faydalandık. Kendisi Türkiye'de Kozmos ekosistemini temsilen bilgilendirme yapıyor. Özellikle Twitter ve YouTube'da mutlaka takip etmelisiniz. Linklerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Hatta buradan hem Bülent Hoca hem de Kriptopedia'yı benim moderatörlüğümde Kozmos ekosistemini konuşacağımız bir space yayınına davet ediyorum. Umarım iştirak ederler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.